Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bir önceki videomuzda ESP8266 Wi-Fi modülünün tanıtımından sizlere bahsetmiştim. O videoyu izlemeyen arkadaşlar için yukarıdaki bildirim kartına tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirler. Şimdi bu Wi-Fi modülünü çalıştırabilmemiz için ve içerisine gerekli kodlamaları, yazılımları atabilmemiz için bir tane programa ihtiyacımız bulunmaktadır. Yapmamız gereken Google Chrome internet sayfasına girerek hemen burada Arduino'nun kendi sitesine giriyoruz. Siteye girdikten sonra ilgili yazılımı indirmemiz gerekmektedir. Siteye giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz soft yazısına tıklayarak gerekli ve en güncel olan programı indirmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Arduino 2.1 alt kısımlara doğru indiğimizde 1.0 farklı bir versiyonu mevcut. Aşağıya indiğimizde 1.8 yani çok daha eski sürümleri buradan bulabilirsiniz. Fakat her zaman en güncelini indirmek makuldür. Burada Windows 10 yani benim işletim sistemini burada algıladığı için şuradan Windows seçeneğine tıklıyoruz. Siteye eğer üye değilseniz şuradaki Just Download yazan yazısı sizde çıkmayacaktır. Dolayısıyla buradan herhangi bir ücret seçip ücret karşılığında programın size indirmesine olanak sağlıyor. Siteye ücretsiz bir şekilde üye olup giriş yaptıktan sonra yine aynı seçenekler üzerinden devam edip böyle bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Sonrasında burada herhangi bir dolar miktarı girmeden buradaki ilgili yazıya tıklayıp programı indiriyoruz. Burada çok fazla bir işimiz kalmıyor. Sayfayı kapatıyoruz. Daha öncesinden indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Burada görmüş olduğunuz uygulamayı, daha doğrusu setup dosyasını üzerine sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştır diyoruz. Buradan gelen bildirime evet dedikten sonra setup dosyasını yükleme işlemine başlıyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Direkt kur dedikten sonra mevcut olan Arduino'nun kendi yazılım, daha doğrusu kendi programını başarılı bir şekilde kuracaktır. Programı kurduktan sonra gerekli birkaç ayarları yapmamız gerekmektedir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi setup dosyamız, Arduino programımız başarılı bir şekilde kurulumunu sağladı. Buradan programı çalıştırmadan önce birkaç driver daha yüklememiz gerekmektedir. Burayı bitir diyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino setup dosyamız başarılı bir şekilde kurulumunu tamamladı. Şimdi arkadaşlar mevcut olan ESP8266 Wi-Fi modülünün programlayıcı kartının driver'ını yüklememiz gerekmektedir. Burada görmüş olduğunuz CH341 setup dosyası programlayıcı kartın üzerindeki entegrenin driver dosyasıdır. Şöyle içeriye girdiğimizde gördüğünüz gibi setup dosyaları ve kurulum dosyaları burada mevcut. Bu dosyayı videonun açıklamalar kısmında link olarak paylaşacağım. Google üzerinden arattırdığınız zaman çok farklı driverlar ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden uğraşmamanız adına bu dosyayı bir link oluşturarak videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu kısımda yapmamız gereken şey setup dosyasına tıklayarak ilgili bildirime evet diyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor. Zaten gördüğünüz gibi CH341 kurulum dosyası burada mevcut. Install dedikten sonra bir miktar bekliyoruz. Burada driver'ı algılamadığını bizlere söylüyor. Hemen arkadaşlar yapmamız gereken şey USB programlayıcı, daha doğrusu ESP8266 Wi-Fi modülünün programlayıcı USB'sini bilgisayara takıyoruz. Programlayıcı kartı bilgisayara taktıktan sonra bir bağlantı donanım sesi geldikten sonra tekrardan install diyoruz. Muhtemelen daha önce yüklediğim için buradaki aynı hatayı bana verebilir. Fakat herhangi bir hata vermedi. Gördüğünüz gibi driver başarılı bir şekilde yüklendi. Buraya da tamam dedikten sonra buradaki çarpı işaretine basarak bu pencereyi de kapatmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar Arduino programını çalıştırdıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradaki yazılı olan kodları otomatik silebilirsiniz.
Bunlarla bir işimiz yok. Şimdi bizim yapmamız gereken şey dosya sekmesine girip burada tercihler kısmı var. Tercihler kısmına daha önceden ben doldurmuştum. Şurayı siliyorum. Gerekli olan kütüphaneleri yani gerekli olan yazılım dosyalarını indirebilmemiz için bir URL adresi girmemiz gerekmektedir. Bu da GitHub sitesinin üzerinden veri çekişini sağlıyor. Şöyle bir linkimiz mevcut. Bunu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradaki adresi kopyalıyoruz ve tercihler ayarlar kısmına gelip şurada görmüş olduğunuz e-kart yönetici URL kısmına yapıştır dedikten sonra gördüğünüz gibi esp8266.com yani bizim ESP modülümüze ait gerekli dosyaların inmesini sağlayacaktır. Tamam diyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir işimiz kalmıyor. Daha önceden yaptığım için burada ufak bir yükleme işlemi gerçekleştiriyor ilk yapacak arkadaşlar için. O yüzden çok kısa beklemeniz gerekmektedir. Sonrasında yapmamız gereken şey şurada görmüş olduğunuz gibi kart yöneticisi. Sizde eğer bu menü İngilizce ise şu şekilde library yazar. Burada kart yöneticisi yerinde çok önemli değil. Buradaki simgeye bakarak ilgili kütüphaneyi indirebilirsiniz. Kart yöneticisine tıkladıktan sonra böyle birkaç tane kütüphaneler burada mevcut. Bunların hepsinin ayrı ayrı yazılımları, ayrı ayrı yerleri mevcut. Bizim burada yapmamız gereken aramayı filtrele kısmından ESP8266 yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ESP8266 modülüne ait burada bir kütüphanemiz mevcut. Burada 3.1 illaki bunu kurun diyemem çünkü güncel olarak veriler değiştiği için bugün 3.1'dir, yarın 3.4 olur, hiç önemli değil. En günceli hangisi ise onu kurmanızda fayda var. Hemen arkadaşlar ilgili kütüphaneyi kur diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi yükleme adımı gerçekleştiriyor. Bunu neden yapıyoruz? ESP8266 Wi-Fi modülünün programlayıcı kartının daha öncesine biz driver dosyasını yüklemiştik. Şimdi ise bu programlama kartını kullanabilmemiz için bir nevi bunun da bir driver dosyası mevcut. Bu driver dosyasını da Arduino programının içerisine adapte etmemiz gerekiyor. Yani asıl programlayıcı kartının içerisindeki yazılımları kontrol edebilmemiz için böyle bir kütüphane ihtiyacımız bulunmakta. Buradaki indirme işlemi bittikten sonra arkadaşlar çok ufak bir işimiz kalıyor. Hemen şöyle biraz daha sayfayı büyütebilirsem sizler için en azından geniş bir çalışma alanımız olmuş olur. Gördüğünüz gibi yükleme işlemimiz devam ediyor. Burada kısa bir zaman dilimiyle bekleyerek ilgili yazılımın yüklenmesini bekliyoruz. Bu sayfayı kapatabiliriz. Burada herhangi bir işimiz yok. Şimdi arkadaşlar buraya bizim yazmamız gereken ve ESP modülünü çalıştırabilmemiz gereken birkaç kodlamalar mevcut. Bu kodlamaları da yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan toplu bir şekilde linki indirip aynı benim yaptığım gibi sizler de bu videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz bu modül ile harikalar yaratabilirsiniz. Buradaki download işleminin, yükleme işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, mevcut olan yüklememiz gereken kütüphaneyi gördüğünüz gibi burada yükledik. Yükleme işlemi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Öncesinde driver dosyamız vardı, setup dosyalarımız vardı. Bunları yükledik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi USB daha doğrusu modül programlayıcı kartının setup dosyası, Arduino programımızı yükledik. Sonrasında şurada tekrardan kısaca özet geçmek gerekirse tercihler yani ayarlar kısmında kütüphaneleri ekleyebileceğimiz ilgili URL adresini girdikten sonra gördüğünüz gibi kütüphanemizi de eklemiş olduk. Şimdi modülümüzü çalıştırabilmemiz için ilk etapta yine aynı şekilde buraya kodlar girmemiz gerekmekte. Fakat bu kodları girmeden önce modülün üzerinde birkaç değişiklik yapmamız gerekmekte. ESP8266 modülünün üzerinde
birkaç değişiklik, yani bazı pin uçlarını kısa devre yapmamız gerekmekte. Bunun için hemen USB'mizi, daha doğrusu Wi-Fi modülümüzü bilgisayarımızdan sökelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde programlayıcı kartımızı şu şekilde kenarıya koyuyoruz. Sonrasında ESP8266 Wi-Fi modülünü şu anda görmektesiniz. Modülü programlayıcı kartın üzerine bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi modülün yönü, yani anten kısmı USB takılan buradaki jack'a doğru olacaktır. Buradaki bağlantımız bu şekilde. Şimdi daha öncesinde yaptığım için bir daha sökmek istemedim. Şurada görmüş olduğunuz bağlantı modülün şase noktası. Modülün şase noktasından bir tane kablo çıkarttım. Ben buraya lehimleme yaptım arkadaşlar. Çünkü daha öncesinden bu modül üzerine yapmıştım. Fakat modül üzerinden sürekli sök tak işlemi ile uğraşmamak için programlayıcı kartın üzerine yaptım. Siz buraya bir yine aynı şekilde kablo bağlantısı yapıp bir uzatma kablosu çekerekten, yani nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gerek böyle bir lehim işlemi yapıp sabit kalsın programlayıcı kartın üzerine, veya buradan bir kablo çıkartarak programlama moduna almanız gerektiğinde kabloları birbirine değdirerek bu şekilde birbirlerine kısa devre edebilirsiniz. Şimdi açıklayıcı olarak pin bilgilerini de ekranda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi modülün GND ucundan buradaki ucuna bir kısa devre oluşturduk. Şimdi aynı zamanda modülün artı, yani 3.3 voltluk artı girişinden burada görmüş olduğunuz pin ucunu da birbirine birleştireceğiz. Hemen oradaki işlemi de tamamlayıp videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bağlantımı sağladım. Modülümün GND ucundan ve artı ucundan ilgili pin uçlarına kısa devre oluşturmuş olduk. Bunu neden yapıyoruz? Eğer bunu yapmazsak bu modülümüzü bilgisayara taktığımızda programlayıcıyı çalıştıramayız ve içerisine yazılımı yükleyemeyiz. Dolayısıyla buradaki uçları kısa devre yaparak programlama moduna almış oluyoruz ve içerisindeki kilidi aktif etmiş oluyoruz ki içerisine yazılımı rahat bir şekilde yükleyebilelim. Yine aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar, buradaki bağlantıları neyi nereye bağlamanız gerektiğini sizlere şu anda paylaşıyor olacağım. Buradaki işlemimiz bu şekilde. Yazılım bittikten sonra buradaki bağlantıları herhangi bir şekilde sökmenize gerek yok. Modülün, daha doğrusu programlayıcı kartın üzerinde kalabilir. Programlama işlemi bittikten sonra modülü şu şekilde ayırıp kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu modülü tek başına kullanmanız için ayrı bir devre oluşturacağız. Fakat çok fazla ince detaya girip uğraşmak istemiyorsanız yine aynı şekilde bu modülün rahat bir durumda çalışabilmesi amacıyla tek roleli devre kartları mevcut. Yani içerisine yazılımı attınız, bunu buradan çıkartıp role kartına taktınız, otomatik bir şekilde çalışmaya başlar. Biz biraz daha farklı yöntemlerle bu modülü çalıştıracağız. Buradaki bağlantımızdan bahsettik. Pin uçlarında buradan herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Arka taraftan bu şekilde bağlantılarımızı sağlıyoruz. Hemen arkadaşlar bu şekildeyken bilgisayarımıza programlayıcı kartımızı takalım. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrardan bilgisayarımıza geçtik. Programlayıcı modülünü bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayara bağladıktan sonra direkt olarak sadece kırmızı bir ikaz ışığı yanacaktır. Yani sabit olarak yanacaktır. Sonrasında burada yapmamız gereken birkaç ayarımız daha var. Şöyle araçlar kısmına geldiğimizde kartlar bölümünden şu şekilde gördüğünüz gibi ESP8266 buradaki sekmeye geliyoruz. Eğer ki sizde böyle bir sekme yoksa burada görmüş olduğunuz, yani şöyle kapatalım. Araçlara geldik. Kartlara geldik. Burada ESP8266 sekmesini göremiyorsanız buradaki kart yöneticisine gelip ESP8266 yazıp burada ilgili olan kütüphaneyi ya indirmemişsinizdir, ya düşük versiyonu vardır, ya da bir yerde sorun vardır.
Dolayısıyla siz buradaki bu kütüphaneyi kaldırıp veya yoksa bu şekilde yazarak buradaki kütüphaneyi indirebilirsiniz. Kütüphaneyi indirmezseniz eğer dediğim gibi buradaki kartı göremezsiniz. Tekrardan kartlar bölümüne gelip ESP8266 sekmesinden şöyle üst tarafta ESP8266 modülüne ait sekmeyi onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi programlayıcı modülü bilgisayarın hangi USB port kısmına bağlı olduğunu bilgisayara bizim göstermemiz gerekmekte. Daha doğrusu Arduino programına bunu bizim seçmemiz gerekmekte. Yine aynı şekilde port kısmına geliyoruz. Kart kısmının hemen alt kısmında bulunan burada görmüş olduğunuz gibi COM3 portuna bağlamışız. Şöyle tekrardan çıkarıyorum. Programlayıcı kartını çıkarttım. Burada gördüğünüz gibi seçenek aktif. Tekrardan araçlar kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi port kısmını seçemiyorum. Programlayıcı kartı tekrar bilgisayara bağlıyorum. İlgili donanım sesi geldikten sonra yine aynı şekilde tekrardan araçlar kısmına gelip port kısmından gördüğünüz gibi COM3 portu onaylıyoruz. Buradaki yapmamız gereken bütün ayarlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada çok daha fazla bir işimiz kalmadı. Bundan sonraki süreçte buradaki görmüş olduğunuz sayfaya ilgili kodlarımızı hazırlayıp düzenleyip içerisine atıp sonrasında Wi-Fi modülümüzün içerisine bu yazılımı yükleyip kolay bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu kısmın içerisine kodları nasıl yüklüyoruz? Daha öncesinden hazırlamış olduğum kodları ben buraya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi ilgili kodlarım geldi arkadaşlar. Şöyle hemen en üst kısma çıktığımda kısaca buranın içeriğinden sizlere bahsedeceğim. Şuradaki kısmını biraz daha aşağıya alalım. Şimdi burada bizim giriş olaraktan ESP8266 Wi-Fi modülümüzün ana bağlantısı görünmekte. Hemen alt kısımda şuradaki görmüş olduğunuz noktalı alana bağlı olduğunuz Wi-Fi'nin kullanıcı adı, hemen alt kısımda gördüğünüz gibi password yazan, buraya da yine aynı şekilde bağlı olduğunuz Wi-Fi'nin şifresini girmeniz gerekmektedir. Bu modül gördüğünüz gibi 80 port üzerinden kontrol ediliyor. Siz modeminiz üzerinden istediğiniz port adresini oluşturarak buradaki 80'i değiştirip istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Burada aktif edebileceğimiz buton ya da nasıl diyeyim sizlere, modülün açılması, kapanması, bunları yönetebileceğimiz kodlar mevcut. Gördüğünüz gibi burada 0, 2 çıkış kodlarımız mevcut. Zaten aynı şekilde buraya yazmışız çıkış pinleri diye. Şimdi modülümüzün üzerine baktığımızda şöyle bir pin bilgisi göreceksiniz. Bu bizim çıkış pinimiz. Yani siz burada istediğiniz pini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradaki kodlamaları çok fazla üzerine değişiklik yapmadan isterseniz bu şekilde direkt olarak kullanın. İsterseniz kendinize göre buradaki kodları düzenleyip kullanabilirsiniz. Hemen arkadaşlar alt kısma indiğimizde burada bir IP adresi bizlere soruluyor. Buradaki IP adresi modülün IP adresi. Bunu nasıl öğreneceğiz? Buraya nasıl yazacağız? Onu sizlere birazdan göstereceğim. Alt kısma indiğimizde yine aynı şekilde LED'in açık, LED'in kapalı olduğunu bizlere ileten bir bildirim mesajı burada mevcut. Alt kısımlara indiğimizde bağlantı serverları, yine aynı şekilde on off butonları, buralarda yine aynı şekilde değişiklik yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kısma kadarki olan bölüm modülümüzün içerisinde yapmamız gereken işte kodlar, şifreler, butonlar, pin çıkışları vesaire. Hemen alt kısımda bulunan yer ise bizim server sayfamızın bilgileri. Burada HTML ve CSS kodları mevcut. Bunları siz yine aynı şekilde kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Yani şu alt kısmı değiştirerek kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmaz. Şimdi üst kısma giriyorum. Buraya Wi-Fi ve şifremi yazdıktan sonra hemen
buradaki yazılımı ESP8266 modülümüze yüklemesini yapacağız. Arkadaşlar Wi-Fi kullanıcı adı ve şifremi girdikten sonra burada yine aynı şekilde dediğim gibi herhangi bir değişiklik yapmadan yapmamız gereken tek şey modülün IP adresini görmek. Şu kısımdan gördüğünüz gibi seri port ekranı, buraya tıklıyoruz. Bağlantı zannedersem sağlanmadı. Tekrardan bir port üzerine bakalım. Port 3'ümüz bağlı. Şöyle biraz sayfamızı yukarı çekelim. Şimdi arkadaşlar burada birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Herhangi bir bağlantı kuramadı. Tekrardan bir programlayıcı kartımızı çıkartıp takalım. Evet, gördüğünüz gibi buradaki ilgili mesaj düzeldi. Şimdi arkadaşlar burada biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü modülün içerisindeki IP adresini okuması gerekmekte. Buradaki, daha doğrusu modülün içerisindeki IP numarasını okuduktan sonra buraya düşecektir. Eğer 5 dakika kadarlık bir zaman diliminde bekleyip herhangi bir yazı, herhangi bir bilgi buraya gelmiyorsa şurada görmüş olduğunuz gibi band seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Yani değiştire değiştire, deneye deneye gelmesi gerekmektedir. Bu şekilde biraz bekliyoruz. Buraya bir IP adresi bize gönderecektir. Arkadaşlar eğer buradaki ayarları değiştirip hala bir IP adresi alamıyorsanız hiç önemli değil. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Hemen sonrasında buradaki Wi-Fi kullanıcı adı vesaire girdikten sonra burada görmüş olduğunuz yükle butonuna basaraktan ilgili içerisindeki yazılımı ESP8266 Wi-Fi modülümüzün içerisine yükleme işlemini başlatıyoruz. Yükle diyoruz arkadaşlar. Burada bir takım kontroller, denetlemeler olacaktır. Eğer yapmış olduğunuz Wi-Fi modülünün kısa devresi, pin uçlarının kısa devre yapmıştık ya, eğer orada herhangi bir hata yapmamışsanız, yani programlama moduna sokmuşsanız, aynı şekilde buradaki kodlarda herhangi bir hata yoksa başarılı bir şekilde buradaki yükleme işlemini tamamlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yazılımımız bitti. Başarılı bir şekilde modülümüzün içerisine yükledi. Hemen arkadaşlar modülümüzü bilgisayardan söküyoruz. Modülü bilgisayardan söktükten sonra programlama modunu almıştık ya biz, kısa devre oluşturarak. Oradaki kısa devreyi ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, ilgili yazılımı attıktan sonra biraz önceden de söylediğim gibi buradaki kısa devreleri iptal etmemiz gerekmektedir. Şimdi size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu modül zaten bu şekilde tek başına, yani bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmaz.
Modül üzerinde yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şuradaki yani bizim GND ucu üzerinden vermiş olduğumuz kısa devre bu modülü programlayabilmemiz için bağlantısını sağlamıştık. Buradaki ucu buradan çıkartıp yani kısa devreyi iptal edip normal moda dönüştürmemiz gerekiyor. Programlama işlemi bittikten sonra. Bunu sökebilirsiniz veya bu uçlar arasına bir anahtar yapabilirsiniz. Fakat buradaki ucu yani artı ucunu sökmenize gerek yok. Kartın üzerinde sabit bir şekilde kalabilir. Yani bu kartı siz de kendinize göre modifiye edebilirsiniz. Kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan modülü üzerine takıp sadece yapmanız gereken GND ucuna bir kısa devre çekmek olacaktır. Bu da sizler için yararlı bir bilgi olsun. Hemen arkadaşlar kısa devremizi sökelim. Şu şekilde. Buradaki kısa devreyi ortadan kaldırdıktan sonra modülümüz artık programlama modundan çıkıp normal çalışma moduna geçecektir. Şu şekilde söktük. Yani ben çok fazla uğraşmamak adına anahtarı bağlamadım. Hemen bu şekilde sizlere göstermek istedim. Siz anahtarı bağlarsanız sizler için hem kolaylık olur hem de sağlıklı bir bağlantı olacaktır. Burada yapmamız gereken şey dediğim gibi eksi kısa devresini kaldırıp artı bağlantısı kalacaktır arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sonrasında şimdi Wi-Fi modülümüzün IP adresini öğrenebiliriz. Evet arkadaşlar, Wi-Fi modülümüzün üzerindeki kısa devreyi kaldırdıktan sonra programlayıcı kartın üzerine modülü takıp modülümüzde yine aynı şekilde bilgisayarımıza bağlantısını sağlıyoruz. Bilgisayara bağlantımızı sağladıktan sonra modülün üzerindeki kırmızı ışık yine aynı şekilde aktif olarak yanacaktır. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey ilk etapta bir deneyelim. Modülümüz aktif olmuş mu? Şöyle ben modülün yani kendi modülümün IP adresini bildiğim için şöyle bir deneme yapmak istiyorum. 192.168.168.1.6 diyerekten modülümü arattırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yazım hatası var. İçerisindeki kodlamadan dolayı buraya benim bağlamış olduğum server'ım geldi. Ben buradan aç, kapat dediğim zaman modülüme bir bildirim gidecektir. Modül benim vermiş olduğum komuttan ötürü çalışmaya başlayacaktır. Şimdi buradaki paneli size gösterdim. Biraz sonra da bu modülün bağlantısını yapıp nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Buradaki bağlantımız bu şekilde. Ben IP adresini bildiğim için otomatik bir şekilde girdim. Bu sayfayı kapatıyoruz. Şimdi tekrardan modülümüzü bilgisayardan sökmeden yine aynı şekilde seri port ekranına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar soru işaretleri çıkabilir. Sonrasında bir IP adresi gelebilir. Şimdi ben burada deneyerek dedim. Fakat orada bir yanlış bilgi vermiş oldum size. Şurada görmüş olduğunuz gibi zaten serial yazdığı 9600 bandında. Yine bu şekilde burada burası 9600 bandı. Sadece değiştirmeniz gereken satır sonu satır başı buralarda değişiklik yapmanız gerekmektedir. Seri ekranı kapatıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Buraya IP adresi düşecektir. Buraya düşen IP adresini de şöyle alt kısma indiğimizde buraya yazmamız gerekmektedir. Yazmasanız da çok bir şey olmaz. Fakat bağlantıda ufak tefek sorunlar oluşabilir. O yüzden buraya IP adresini yazmanız gerekmekte. Buradaki işlemimiz bu kadar. Tekrardan bir server sayfamıza girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modülümüzün içerisine yüklemiş olduğumuz kodlar bizim serverımızı aktif ediyor. Burada dediğim gibi modülün üzerindeki pinler yani 5 numaralı pin ve 4 numaralı pini çıkış ucu olarak belirlemiştik. Siz istediğiniz pin uçlarını değiştirebilirsiniz. Fakat öyle kafanıza göre istediğiniz her pin ucunu yapamazsınız. Onu da GPIO
olarak görmüş olduğunuz pin uçları bizim bu modülün çıkış uçlarıdır. Hemen bu sayfayı kapatalım. Modülün üzerinde ufak tefek değişiklik yaparak kısa bir örnek vererek bu sonlandıralım. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bilgisayardan modülümüzü söktük. Farkındayım, video biraz fazla uzun oldu fakat bunları size tek bir videoda anlatmam gerekiyordu. Parça parça olduğu zaman biraz anlamanız zor olabilir. Şimdi burada yapmamız gereken şey modülümüzü programlayıcı kartından ayırıp artık bununla bir işimiz kalmadı. Kenarıya ayırabiliriz. Sadece yazılım atmamız gerektiğinde programlayıcıyı kullanmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi modülümüz şu anda hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle ki burası bizim modülümüzün 3.3 voltaj artı girişi. Aynı şekilde çapraz sol alt kısımda bulunan bizim eksi girişimizdi. Yine aynı şekilde modülün bilgilerini şu anda ekranda görmektesiniz. 3.3 voltun üzerinde veya altında bir voltaj girişi bulunmayın. Çünkü bu voltaj aralığının dışına çıktığınız zaman modül 3.3 voltaj üzerinde arızalanabilir veya 3.3 voltaj altında stabil olarak çalışmayabilir. Şimdi ilk etapta yapmamız gereken şey modülün üzerine bir kapasitör bağlamamız gerekmekte. Neden kapasitörü bağlıyoruz? Her ne kadar 3.3 voltu sabit göndermiş olsanız bile modül stabil olarak çalışmıyor. Ya Wi-Fi'ye bağlanmıyor ya tam olarak işlevi görmüyor. Bunun önüne geçmek için güç kaynağınızdan gelen veya bağlamış olduğunuz herhangi bir voltaj girişindeki dalgalanmaları önleyebilmemiz için şu şekilde 1000 mikrofaradlık bir kapasitör kullanacağım. Onun bağlantısını da modülümüzün artısına, kapasitörümüzün artısı, modülün eksisine de kapasitörümüzün eksisinin bağlantısını yapacağız. Şimdi buradaki bağlantıyı hemen sağlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modülün artı ve eksi hattına paralel bir şekilde kapasitörümüzü bağladık. Bağlamış olduğumuz kapasitörümüz 1000 mikrofarattı. Eksimizi ve artımızı bağladıktan sonra tek yapmamız gereken modüle eksi ve artı 3.3 voltluk bir voltaj girişinde bulunmamız gerekmekte. Evet arkadaşlar, modülümüzün üzerine kapasitörü ekledikten sonra yapmamız gereken şey, şimdi 3 adet şöyle bir pin giriş uçlarım var. 2 tane artı vereceğiz modül üzerine. Birinci artımız modülün normal standart 3.3 voltaj girişi, yani kapasitörün artısıyla modülün artısını birleştirmiştik. Hemen buraya artı girişini şu şekilde bağlantısını sağlıyoruz. Burası bizim artı girişi. Hemen alt kısmında reset pini ve N pini dediğimiz buradaki 1, 2, 3 numaralı pine, ortadaki pine aynı şekilde artı girişini sağlayacağız. Onun için de yine şöyle bir pin girişimi sağlıyorum. Bunları birbirine bağlıyoruz. Dediğim gibi 2 adet artı girişi bulunuyor. Yoksa diğer türlü bu modül çalışmıyor arkadaşlar. Tek başına çalıştırabilmeniz için de yine sürekli bahsettiğim roleli elektronik devre kartına sahip olmanız gerekiyor. Sonrasında devrenin normal eksi girişini şöyle tamamlayalım. 2 tane artı girişi, 1 tane eksi girişimiz var. Hemen artı girişini şöyle bağlıyorum. Dediğim gibi 3.3 voltaj olmasına dikkat edin. Eksi girişini de şöyle sağladıktan sonra gördüğünüz gibi maviledim. Yanıyor arkadaşlar. Bu da Wi-Fi'nin bağlı olduğu bilgisini bizlere veriyor. Şimdi burada yapmanız gereken şey, eğer ki Wi-Fi ağına bağlanmıyorsa modülün IP'sinden bahsetmiştim ya. Ya o IP'yi girmediniz, ya eksik girdiniz, hatalı girdiniz. Yani oradaki IP adresinde bir sıkıntı olabilir. Şimdi şu anda arkadaşlar Wi-Fi modülü mevcut olan internet ağımıza bağlandı. Bilgisayar üzerinden hemen şöyle aç komutu veya kapat komutu gönderiyorum. Duyduğunuz gibi mouse üzerinden tık sesi ve modül
tetikleme aldı. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi modül devre dışı kaldı. Şimdi açmak ya da kapatmak pin bilgileri tamamıyla size kalmış. Tekrardan açmak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modülü kapatıyorum. Daha doğrusu kapatma komutunu gönderiyorum. Şimdi buraya kadar sorunsuz bir şekilde çalıştırabildik. Hemen arkadaşlar modülün üzerine bir sinyal bilgisi ekleyelim. Yani bu da modülün internete bağlı olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi şu şekilde çok fazla modül üzerinden bir değişiklik yapmadan ortadaki uçları bir led yardımıyla şöyle birleştirelim. Artı ve eksisi dikkat edin. Yani bunu yapmasanız da olur. Ben sadece sizin görmeniz için böyle bir bağlantı sağlıyorum. Hatta şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi led'im yanıyor. Yani Wi-Fi modülünün internete bağlı olduğu bilgisini bizlere veriyor. Şimdi arkadaşlar bizim belirlemiş olduğumuz çıkış pin ucu GPO 5 numara, GPO 4 numara. Hemen onları yine aynı şekilde ekranda görüyorsunuz. Bağlantılarımı modül üzerine sağlıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bilgisayar üzerinden veya telefon üzerinden komut vererek bağlamış olduğumuz led'i çalıştıralım. Arkadaşlar modülün üzerine hemen gerekli olan bağlantılarımızı sağlayalım. Şu şekilde bir tane çıkışı şuradan, yani bizim GPO 5 dediğimiz çıkış ucumuz, sonrasında aynı şekilde GP4 çıkış ucundan şöyle 2 adet kablo çıkarttım. Çıkartmış olduğum kabloların ucuna da bir tane led bağlayacağım. Şöyle mavi bir led seçiminde bulunalım. Ledimi şuradan alıyorum. Evet arkadaşlar, led'in bağlantısını da yine aynı şekilde pin ucuma bağladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi şu anda led'im yanıyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken tek şey bilgisayar üzerinden komut vermek. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan komutu veriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi led söndü. Tekrardan komut veriyorum. Led'im yandı. Bu led'in, daha doğrusu çıkışa led yerine role bağlantısı yapılarak, yine şu şekilde göstermem gerekirse 4 kanallı, 2 kanallı, tek kanallı herhangi bir role sistemi yapılarak istediğiniz herhangi bir şeyi çalıştırabilirsiniz. Yani o konuda şüpheniz olmasın. Biliyorum videomuz çok uzun oldu. Çok fazla uzun oldu hatta. Dediğim gibi bu konuda çok fazla kafanızı karıştırmak istemem. Fakat elimden geldiği kadar sizlere bunu göstermeye çalıştım. IP adresi üzerinden istediğiniz her telefondan, bilgisayardan, televizyondan, Android televizyonunuzdan giriş yapabilirsiniz. Buradaki bağlantının amacı yapmış olduğumuz proje aynı Wi-Fi içerisinde uzaktan yönetim. Bir server üzerinden uzaktan yönetimi sizlere gösterdim. Modül bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu modülü birçok insan roleli devre kartı üzerinden çalıştırılmasını sağlamış. Fakat bir değişiklik yaparak role sistemi olmadan manuel bir şekilde çalıştırmayı başardık. Bağlantımız bu şekilde. Konu hakkında ve modül hakkında istediğiniz herhangi bir yardım olursa yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli. Yine aynı şekilde server üzerinden kapatma komutu gönderiyorum. Gördüğünüz gibi led söndü. Açma komutunu gönderiyorum. Gördüğünüz gibi led'im aktif bir şekilde yanıyor. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Videonun serisi devamı gelecektir arkadaşlar. O konuda şüpheniz olmasın. Çünkü bu konu gerçekten çok uzun, çok fazla detayları var, çok ince detayları var. O yüzden elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Buradaki bağlantımız bu şekilde. Dediğim gibi bağlantı ve modül hakkında herhangi bir desteğe ihtiyacınız olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.
Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Buraya kadar beni rahatlıkla izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma da bana destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.